Bye bye Charlotte. Bye bye Charlotte. 4 kişi yapmamız lazım. Yok gerek yok, ikinci part. İkinci part. Ben yapıyorum edit, onlar bilmiyor nerede kestik. Buraya da kestik zaten. O halde sıra sende, anlatırsın. Tamam. Özben. Telif? İsimleri hep unutuyorum. Hep unutuyorum. Telif mi? Yok. Bak. Telif karıştırma. Bak. Yok. Film yasak. Telif yasak. 8 dakika geçiyor. Sen neyiz? Neyse benim hikayem Charlotte'la ilgili değil. Okay. Bu Amerika'da yaşayan bir çiftle ilgili. Çiftin evleri kayalık bir yerde. Kayalık bir yer olduğu için de eve çıkarken merdiven kullanıyorsunuz. Bunu ön bilgi olarak söylemem gerekiyor. Bazı günler kalkarsınız ve gününüz hiç düzgün gitmez. Elinizi neye atsanız düşer, çarparsınız, devirirsiniz, yakarsınız, bir şeyler olur. Çok talihsiz günler olur böyle. Bu çiftin... Haftanın 5 günü. Hafta sonları biraz işleri beraber gidiyor. Bu çiftin bugünü de biraz öyle geçiyor. Biraz komedi, biraz trajik o yüzden. Kadının eşi şey oluyor. Evet, yanlış program, pardon. Ben ilginç ölümleri araştırırken buraya da geldim. Tabii ilginç yaralanmalara da geldim ve bunu anlatmalıyım diye düşündüğüm bir hikaye. Adam bir motosiklet alıyor yeni. Aldığı yeni motosikletini denemek için de evin önünde tabii oturuyor motosikletin üzerine. Motosikleti kurcalarken, işte gazına bakarken yanlışlıkla motosikletin vitesi değişiyor ve evin içine giriyor. Camın içinden geçiyor motosikletle beraber. Abinin tamamen uğursuzluk, şanssızlık abinin mallığı biraz. Onu bayağı çevirmen lazım falan çünkü. Eşi gürültüyü duyarak içeriye koşuyor tabii. Ne oldu diye. Ondan Ne sonra oldu, bizim bey yine mi duvardan gidiyor? umarım alışkanlık haline getirmemiştir. Diğerleri kanıyor. Kolu sanırım yaralanmış. Ondan sonra hemen şeyi arıyorlar, ambulansı arıyorlar. Kadın da biraz endişeleniyor. Biraz uzak bir yerde yaşadıkları için ambulansın gelebileceği yerden. Sağlık ekipleri geliyor. Yukarıya doğru çıkıyorlar. Kadın aşağıya iniyor. Sağlık ekiplerine eşlik ediyor. Eşini götürüyorlar hastaneye. Ama kadın bu arada sağlık ekipleri ambulansa taşırken eşini motosikletin camdan geçerken gaz tankı zedeleniyor. Gaz tankı zedelendiği için de yerler pis. Oraları şöyle bir hızlıca kağıt havluyla temizleyip tuvalete atıyor onları. Ondan sonra hemen ambulansa koşuyor. Eşiyle birlikte hastaneye gidiyor. Ondan sonra hastanede işleri bitiyor. Adamın tedavisi yapılıyor. Ölümcül bir yarası yok. Eve geliyorlar. Eve geldiklerinde adam da ne gündü ya diye gidiyor. Sigarasını alıyor. Ondan sonra sigarasıyla birlikte giriyor tuvalete. Sigarasıyla tuvalette şey yaparken günü atlatmaya çalışırken sigarasını tuvalete atıyor ve patlama sesiyle birlikte çığlıklarla birlikte yerlerde yuvarlanıyor. Ondan sonra eşi tekrar ne oldu diye şeye koşuyor, tuvalete koşuyor. Ondan sonra adamı o halde buluyor, tekrar ondan sonra şeyi arıyorlar, ambulansı arıyorlar. Aynı sağlık ekipleri geliyor, o gün çalışan tekrar. Sağlık ekipleri aynı yere gelince, uzakta yer olunca kadına soruyorlar tabii, ne oldu gene diye, bizi aradığınız bir şey mi oldu diye. Ondan sonra kadın ne olduğunu anlatıyor. Ondan sonra bunu anlatırken kadın tabii sağlık ekipleri adamı taşıyor. Ondan sonra kadının anlattığı hikaye sağlık ekipleri gülerken bu sefer adamı düşünüyorlar, adamın bu sefer de kolu kırılıyor. Ondan sonra bu şekilde günü atlatıyorlar. Bu yaşanmış bir hikaye olduğu için hani kadının adamın kimliği belli. Bitti mi? Evet. Güzel fikraymış. Bayağı bildiğin. Ya bak, yanlış program değil, yanlış ev. Sen bunu bayağı yandaki komedi kulübünde gidip oğlum... Demek ki neymiş? Tuvalete bir şeyler atmıyormuşuz. Ha, demek ki neymiş? Senin hikayen o kadar da kötü değilmiş. Neyse, Doğukan'dayız. Sana güveniyorum. Tamam. Korku. Birinin beklentileri düşürmesi lazım o görev. Şimdi O benim görevimdi, sen çaldın onu. beklenti düşürmek ve yanlış program çok farklı raddeler. Belki suç bende değil, Az belki önce- sol tarafında. Sen bence onu kendine adet ediyorsun. Sol tarafındaysam korkanla düşeyim. Neyse, Doğukan. Tamam. Gene benim başıma gelen. Ama bu sefer benim yaptım. Oğlum sana neler olmuş ya? Abi bak bu başka bir şey anlatacaktım. Bunu hatırladım. Bu daha güzel. Okay. Çok daha Onda güzel. başka bir gün anlatırsın. Onda başka bir anlatırım. Şimdi Bodrum'da bizim ev biliyorsun. Gelmedim ama evet. Tamam, Bodrum'da bizim evde... Fotoğrafları falan. Aynen. Bodrum'da bizim evde şey var. Şimdi odam var. Ben alt katta odam var. Odada da yatağım ortada duruyor. Hemen yanında da bir tane komodin var, tamam mı?
Şimdi bunları anlatıyorum bir gözünüzde canlandırsın çünkü olayla alakalı. Yatak var, komodin, yani komodin mi deniyor ona? Tamam, komedi. Ha, komodin var, arasında şu kadar bir boşluk var aşağı yukarı. Şimdi bir yaz gittik oraya, ben işte ve birkaç tane daha bizim arkadaşlar işte Landin'in abisi falan. Vidilerle falan gittik, Andrew'le falan gittik işte. Hatta bu hikayenin kahramanı direkt Andrew zaten. Bir akşam içtik falan böyle, klasik işte deniz kenarına gittik, geldik, içtik, muhabbet ettik. Herkes yatağa gitti, herkes yatmaya gitti. Vidi ile Andrew benim odada yatıyor. Ben salonda yatıyorum, geri kalanlar yukarıya dağıldı. Neyse, gecenin bir yarısı şu olmuş, ben bilmiyorum. Bunu bana Andrew anlattı, benim yaptım. Ben kalkmışım. Benim odaya gitmişim. Tamam mı? Sonra ben yatağın köşesinde durmuşum. Ve o komodinle yatağın arasındaki boşluğa şöyle bakıyormuş. Bakıyormuş yani, öyle söylüyor. Böyle bakıyormuş. Andrew kalkmış böyle. Abi ne var, ne oldu, niye bakıyorsun demiş. Durmuşum şöyle. Yapmışım. Bakmışım böyle. Bir 5 dakika daha bakmışım böyle. Sonra gidip yatağa vermişim. Siz bu akşam bizde kalmayın. Evinize gidin de olur. Sabah bile Yani yatağımı yatatan bu kadar boşluk var Abi çünkü sabah böyle biliyorum. Andrew anlattı. Sen niye akşam geldin dedi. Ne zaman geldin dedim. İşte böyleyken böyle oldu dedi. Hatırlamıyorum dedim. Abi şş ben ne yaptın dedi. Hiç hatırlamıyorum dedim. Sonra dedim oğlum madem öyle niye hani bana bir şey demedin dedim. Ne bir şaka yapıyorsun falan sen. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü Niye baktığımı da hatırlamıyorum. Ne gördüğümü de hatırlamıyorum. Garibim Andrew ya. Ay, Abi bu yazık arada yani durmuşum bakmışım böyle. bu gece bana bir şey yaparsan vallahi tekmelerim. Abi normalde o zaten. Uyur güzelliği yok değil mi normalde? Hiç yok. Bu hayatta ilk kez başıma gelen bir şey. Ay Ama pozes. şöyle, Musallat olmuşlar. Gece- Git izle Andrew'yu diye. gece uyurken uyanır, He. seninle konuşur, geri yatar, sabah kalkınca hiçbir şey hatırlamaz. Uyanıp O herkes hoş olur, yani. değil mi? O hani uykuda konuşmak, ben de çok konuşuyorum uykuda. Hatta Evet, bir kere ben de. diyete girdim yine. Bir ara diyete girdiğim zamanlarda abim anlatıyor. Hiçbir fikrim yok. Bence bu da çok korkunç bir hikaye. Yattığım yerden böyle tuzak. Tuzak diyormuşum böyle. Sabah kalktı. Oğlum ne yedin lan rüyanda? Rüyanda yesem geliyor. Şimdi yine her bölümde olduğu gibi son hikaye ben anlatacağım. Fakat bu hikayede masayı da kullanmam gerek. Nasıl diye sormayın. O yüzden sizi biraz öne alacağım. Kameranın odağının bozulmaması açısından. Bir şey değiştim bilmiyorum ama işimi sağlamam. Şimdi bu benim bu arada bugüne kadar Japonya'da duyup en çok korktuğum hikaye. Sebebi biraz daha farklı. Böyle geleneksel bir korku hikayesi gibi de değil gibi de. Geçen bölüm söz vermiştim. Altınıza s**eceğim diye. Umarım işe yarar. Senden odam. Bu gidişle sınıfta kalacağım. Bu gidişle kamera arkası diye. Tehdide bakıyor. Okey. Bu bir Japon ailenin başına gelmiş bir hikaye. Şimdi bu aile çok öyle hani durumları falan iyiydi. Orta halli bir aile diyeyim. Orta halden hatta belki biraz daha düşük diyelim maddi gelirleri. Yazın ortası. Baba izin alıyor işte. Bu arada baba kız çocuğu ve anne. Baba izin alıyor işte. Ve hani şey diyor abi tatil yapsak aslında filan. Hani tamam çok durumumuz müsait değil ama tatil yapmak hepimizin hakkı sonuçta. Bir diyorlar bir şey yapalım. Hani otele pahalı bir yere gerek yok. En kötü alırız uyku tulumlarımızı, çadırlarımızı. Gideriz hani kap kafası bir 2-3 gün bir yerde kafamız dinleriz diyorlar. Hepsinin kafası tamam diyorlar hadi. Bir heyecanla hazırlanıyorlar falan böyle. Arabaya dolduruluyor eşyalar. Yola çıkıyorlar. Yolda böyle giderlerken bir dağlık bir yoldan gidiyorlar. Böyle anne kafayı sağ tarafa çeviriyor böyle. Bayağı aşağısı hani biraz hani dağın aşağısında ama çok güzel bir kumsal böyle. Hani arka tarafı biraz ormanlık, klasik. Evet, Film. klasik. Arka kısmı biraz yine ormanlık böyle. Önünde bayağı hani kum bir de kumsal, taş filan da değil. Ama kimse yok böyle. Hani Yazın ortası. Yazın ortası. Ama yani şey değil, nasıl diyeyim? Tekelleştirilmiş bir yer değil. Monopoli edilmiş bir yer değil yani. Bu bir kelime mi bilmiyorum ama. Şey yani kimse yok. Bayağı doğal bir yer. Ya diyor aslında burada durup neden denize falan girmiyoruz? Hani en kötü çadırlarımıza kurar kamp yaparız. Hepsinin kafasına yatıyor. Bir şekilde yol bulup arabayı indiriyorlar aşağı. Böyle deniz muazzam. Böyle hani ısı hava çok güzel. Abi olur gelecek o günlerde gelecek diye. Neyse çıkar eşyalarını işte piknik yapıyorlar falan. Gayet güzel bir gün geçiriyorlar. Yalnız akşam ayaz çöküyor. Hani çadır yetmemeye başlıyor böyle. Ya diyor yani biraz daha ormanın içerisine gidelim. Çünkü ölmek istiyoruz.
Biraz da orman içerisine gidelim. Hani ağaç biraz rüzgardan koruyor. Şimdi çok açıktayız. Sıkıntı oluyor. Bir de şimdi arka taraf böyle şey olduğu için, dağlık olduğu için rüzgar... Direkt Ha, görüyor. yani. Herhalde coğrafya öyle işliyor bilmiyorum. Neyse abi. Gidiyor ormana doğru. İlerlerken bir tane ileride kulübe görüyorlar. Avcı değil. Avcı değil. Başka kulübe. Bir tane kulübe görüyorlar ama böyle hani böyle ışık yanmıyor. Hafif ay ışığıyla böyle minimal böyle dış duvarını falan görüyorlar. Ya diyorlar aslında bir bakalım. Hani kimse yaşamıyorsa en azından çadırları bunun içine kurarız. Rüzgarı da engellemiş olur. Mışıl mışıl uyuruz içeride. Abi gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar böyle. Ses çıkmıyor. Bir daha kapıyı çalıyor adam böyle. Bir kapı açıkmış böyle. Adam ikinci şeyle çıkıyor. Kilidi açılıyor kapının, içeri giriyor. Bir bakıyorlar içeride böyle her taraf hala eşya meşya ama hani her taraf böyle toz, pis, böyle takvime falan bakıyor. Bir tane takvim var işte 1942 falan böyle. Tam hani savaş dönemleri aslında. Böyle terk edilmiş bir yer. Eski kalan kamera resimler falan var. Eşyalar dağıtılmış. Muhtemelen bir iki genco Evet. gelip dağıtmış falan burayı daha önce. Ya diyorlar hani işlerine de geliyor biraz. Ya buraya kuş uçmaz, kervan geçmez. Kuralım çadırlarımızı, içine yatalım. Sabah kalkar, arabamıza biner, evimize gideriz. Neyse abi geçiyorlar. Kapıyı kapatıyoruz. Yani çadırlarını kuruyorlar, uzanıyorlar. 1-2 saat geçiyor. Bir kapı çalıyor. Onu diyorlar hani ne alaka? Böyle insanoğlunun haberi olmadığı bir yerdeyiz. Belli ki yıllarca kimse gelmemiş. Bu saatte kapı niye çalıyor? Tırsıyorlar haliyle. Birbirine bakıyor böyle uyanıp. Ortada bir tane sadece minimal gece lambası var. O sırada böyle bir kapı tekrar çalıyor. Hani tırsıyorlar, bakıyor böyle çocukla anne çok tırsmaya başlayınca baba şey yapıyor, üstüne alıyor şeyi, görevi. Kim o? Diyor. Ses yok. Sadece. Allah bu saatte kim ola kim ola? Kimsiniz? Cevap verin kimsiniz diyor. O an babaya böyle bir haller geliyor. Lan diyor hani tamam çok paranormale inanan bir insan değilim fakat bulunduğumuz yer savaş esnasında terk edilmiş bir yer. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Acaba diyor hani yani bir şey olabilir mi? O an böyle içinde doğuya bir soru soruyor. Sen değil mi? Aynen. Sorma. Niye soruyorsun? Yaşıyor musun? Yoksa ölü müsün? Yaşıyorsan kapıyı bir kere, ölüysen 2 kere çal. Keşke diyor sormasaydı. Çünkü böyle bir durumda hani iletişime geçmek iyi değil. Mumumuz da doldurdu buraya söndü. Böyle bir durumda hani iletişime geçmek iyi değil. Burada olduğumuzu hani bildirmesek daha iyi olurdu. Ama artık gönlünü hoş tutmak lazım. Soru sormaya devam etmeyi mantıklı görüyor. Peki sen kız mısın yoksa erkek misin? Kızsan kapıyı bir kere, erkeksen kapıyı 2 kere çal diyor. Bir tane kızın hayaleti var. O an hani aklına çok soru da gelmiyor. Sen diyor peki yetişkin misin yoksa çocuk musun? Yetişkinsen kapıyı bir kere, çocuksan kapıyı 2 kere çal diyor. Bir tane kız çocuğun hayaleti. Peki diyor sen doğal yollarla mı hayatını kaybettin? Yoksa biri tarafından mı öldürüldün? Klasik birincisi birinci, ikincisi ikinci diye. Bir kere çalıyor. O an adamın aklına geliyor. Hadi hani acaba savaş döneminde bir sıkıntı oldu da bu kızcağız evden kaçıp ormanda hani aç susuz açlıktan mı öldü, ruhu burada mı mahsur kaldı falan diye. Kendi kızını düşünüyor falan. O an böyle tamamen şeyinden böyle hani iyi niyetinden. Ya sen yalnız mısın yoksa yanında kimse var mı diyor. Diye bütün kapılar, pencereler çalmaya başlıyor. Bu bölümümüzü beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Boş ver, çanı boş ver. Çan önemli. Çana da tıklayın. Bu arada demiştim etkili diye. Evet. Bu arada şöyle bir şey düşündük. Eğer sizin de böyle bizimle paylaşmak istediğiniz hikayeleriniz varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz ve arasından anlatmaya uygun bulduğumuz hikayeleri bu programda ekstra bir hikaye olarak sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu saatten sonra kapı çalarsa da geçmiş olsun. İyi geceler.